baktığımız zaman birçok kişi kendi yaptığı yanlışı fark etmek yerine kendi aklıyla yaptığı yanlışları mümkün olduğu kadar örtmeye çalışıyor. Çünkü bunları ne kadar örterse vicdanın o kadar rahatlıyor, kendini o kadar rahat hissediyor, kendini o kadar zeki hissediyor, kendini o kadar bilinçli hissediyor. Evet. Yani kendi yanlışları ne kadar örtbas ederse o kadar kendini daha iyi bir insan olarak algılıyor. Daha doğrusu iyi kelimesi de orada kullanılmaz ya. Şunu kullanalım. Daha güçlü bir insan olarak algılıyor aslında kişi bu şekilde baskıladığı zaman. Ama baktığınız zaman kişi kendini baskılarsa ne oluyor? Kendi yanlışları baskıladığı zaman birincisi o yanlışları tabii ki haliyle görmeyecek. Yanlışları görmezse yanlışları yapmaya devam edecek. Yanlışları yaptıkça yine aynı şekilde örtbas etmeye çalışacak. Her örtbas ettiğinde bir yanlışı diğerinin üstüne koymuş olacak. Kişi kendi yaptığı yanlışı baskılaya bilinçaltında o bir cevap mekanizması oluşturuyor. Nasıl bir cevap mekanizması? Şöyle bir cevap mekanizması oluşturuyor. Ben yanlış yaptığım zaman hemen baskıla. Orada bir cevap mekanizması, yani o yanlışı örtmeye yönelik bir cevap oluşturuyor zihni, tamam mı? Bu yanlış yaptı, hani ben bunu nasıl örterimin sorusu, hani ben bunu nasıl örterim sorusu var ya, onun cevabı bilinçaltı zaten onda oluşmuş durumda. Cevap basit, ne olursa olsun baskıla. Her halükarda baskıla. Baskıla ki ben kendimi huzurlu hissedeyim, ben kendimi mutlu hissedeyim diye. Kaçabileceğim bir durum değil bu. Dolayısıyla her yaptığından sorumluysan eğer, geçmişe mal ettiğin, zamana mal ettiğin o her neyse o yanlış, faturası sana çıkacak bir şekilde belli ki. Yani işte işte öldüğün zaman çıkacak falan filan deniyor. Tamam mı? Ya kardeşim tamam, öldüğün zaman da çıkar, ayrı konu bana göre. Tabii gayipten kimse haber veremez. Bunu bilemeyiz tabii de. Bana göre çıkacak. Öyle diyeyim daha doğrusu. Ama geçmişe kalmaz o iş. Ölümden sonraya da kalmaz. Çünkü o zamandır o kadar baskılıya, bu hataları o kadar fazla baskılıya o hale getirirsin ki içinde yanlışlardan oluşan balçık bir çamur oluşmaya başlar. Ve enteresan olan şey, o çamurun içerisinde debelenirsin sen farkına varmadan. Hani şöyle anlatalım, daha anlaşılır olacak. Olay oldu, olayı fark ettin, farkındalık dedik ya. Olayı fark ettin, bak orada farkındalık gelişiyor. Fark ettin ama örtmeye çalıştın. Farkındalığını ne için kullandın o esnada? Olayı örtmek için bak farkındalığını kullandın. Evet, bir farkındalık var ama farkındalık olayı örtmek için. Olaydan bir şey öğrenmek için farkındalığını kullanmıyorsun bak o esnada. Onu ele alıyorsun. Diyorsun ki kardeşim işte hani bu çamur diyorsun nedir ne değildir, ben bu çamuru buraya nasıl koydum? Ya bir düşüneyim bakayım, ha şu hataları yaptım, bunları yaptım, şunları yapmamam gerekiyordu. Ha orada tevazul davranmadım, burada narsist tavrım vardı, baskıcı davrandım, insanlarla düzgün konuşmadım, empati yapmadım, hep kendimde kabahati bulmadım, hep karşındakide kabahati buldum. Ha demek ki bu çamur burada kaldığı sürece sıkıntı kardeşim. Ne yapıyorsun? O elindeki, o zihnindeki çamur üzerine bir çözümleme yapıyorsun. Çözümleme yaptıkça o çamur ne olacak? Yavaş yavaş parçalanmaya, yok olmaya başlayacak. Neyle yok olacak? Sende oluşan bilinçli enerjiyle yok olacak. Bilinçli enerjini sorgulayan enerji. Bak onu sorguladık biraz önce. Bilinçli enerjiyle onu sorguladık, parçaladık onu. Yani dolayısıyla bilginle parçalayıp yok edebiliyorsan eğer, tamam yap bunu kardeşim işte. Yap ki o çamur orada birikmesin. Yap ki o çamurun içinde biri debelenip günden güne o balçın içine batma. Bak insan evladı, bak bu hepimiz için geçerli. Bunları anlatıyorum. Hani bunları hiç yapmayan bir insan olarak size anlatmıyorum. Her türlü yanlıştan öğreniyoruz biz. Dolayısıyla ben de bol bol yanlış yapan ve bu yanlışlardan öğrenen bir insanım. Öğrendiklerimi de aktarıyorum işte. Birincisi ne konuştuğumuzu bilmemiz gerekiyor. Ne konuştuğumuzu bilmemiz için nasıl konuşacağız, nasıl konuşacağımızı bilmemiz gerekiyor. Nasıl konuşacağımızı bilebilmek için konuşma egzersizleri yapmamız gerekiyor. Her şey üzerine o olayı zihninde canlandır. Her neredeyse videoda anlatıyoruz bunu. O olayı o simülatöründe canlandır, hayal dünyanda canlandır ve sanki o olay oluyormuş gibi sesli bir şekilde anlatmaya başla evin içerisinde.
Ben mesela sabahları konuşma çalışırım. Mesela 2 saat, 3 saat, 4 saat. Saate baktığım zaman bazen bakıyorum. Yani 7.000, 8.000, 10.000 adım, bazen 14.000 adım evin içinde sırf böyle dolaşa dolaşa konuşa konuşa geçmiş. Tamam mı? Yani bu konuşma egzersizleri size çok gerekli. Yani bunlar size neyi sağlıyor? Bu egzersizler size çeşitli konuşma kalıplarını sizin kendi bilincinizde oluşturup onu bilinçaltınızda hazırda tutmanızı sağlar. Bu hazırda tuttuğunuz doğru konuşmalar, doğru yaklaşımlar, yani tevazulu, bilinçli, karşınızdakine bir şey veren, size bir şey veren, doğruyu mümkün olduğu kadar göstermeye çalışan bu konuşma şekliniz sizde artık bilinçli, kalıcı konuşma şekline dönüşür. Yani daha önce sahip olduğunuz o bilinçaltının baskıcı, kendini haklı çıkartmaya çalışan, zekasını sırf bunun için kullanan o konuşma şekli var ya, yerine çözüm üretebilen, karşısındakine bir şey verebilen, kendine bir şey verebilen, öğrenebilen, öğretebilen, algılamanızda size yardımcı olan bir şekle bürünmeye başlar. İşte bundan sonra bilinçli yaşam şekli, anlayış, gelişim süreci artık sizin için başlamış demektir. Bundan evvel de hani bir bilinç, algı, gelişim, böyle bir şey yok. Zira sen örtbas ettikçe nasıl olacak? Olmaz. Sonuç olarak kendini kötü hissetmiyorsan sorumluluğun yok demektir. Zira kendini kötü hissetmiyorsun. Yaptığın yanlıştan dolayı bir sorumluluk hissetmiyorsun ki. Yaptığın yanlıştan dolayı bir sorumluluk hissetmezsen kendini kötü niye hissedesin ki? Hissetmezsin. Ama sorun işte o zaten. Kendini kötü hissetmen gerekiyor. Kendini iyi hissetmemen gerekiyor. Çünkü yanlış bir şey yaptın. Doğru olan kendini kötü hissetmen ki o senin sendeki işte sorumluluk, o sendeki vicdan mekanizması. Onu kullan. Onu öğrenmek için kullan. Onu yaptığın yanlışı evirmek için, onun yaptığın yanlışı dönüştürmek için, onu yaptığın yanlıştan öğrenip kendini geliştirmek için kullan. İşte gerçek kişisel gelişim çalışması, gerçek yaşamdan öğrenme tam olarak budur. Bak düşün. 300 yıllık veriyi saklayan bir beynin var. Bak 300 yıllık veriyi saklayabiliyor. Beyninde öyle bir hard disk var. Dolayısıyla senin yaşadığın o olayı, yaptığın o yanlışı, kendi zekanla baskıladığın o yanlışı yok etmem de mümkün değil. Çünkü hard diskte depolu. Hem senin hard diskinde depolu, hem o olayı seninle yaşayan insanın hard diskinde depolu. Bak. İşte o hani en başta bahsettiğim kiri baskılayıp balçık çamuru oluşturmak dedim ya. İşte aynen bu şekilde oluşuyor. Çünkü senin hard diskin silemiyor, resetleyemiyor. Senin öyle bir kabiliyetin yok, reset atamazsın. Yani bir samurayın, yani oradan bir örneği verdik öyle yapalım. Bir samurayın kendi canını almaması, o sorumluluğun onda hissettiği, onda oluşturduğu o acıyı sonuna kadar hissetmesi gerekiyor. Hissetmesi gerekip, hissederek kendini geliştirmesi, kendini dönüştürmesi gerekiyor. Ki zaten bu derece rahatsızlık hissedebilecek şekilde bir iradeye sahipseniz, bir vicdana sahipseniz, bir sorumluluğa sahipseniz zaten gelişmiş bir insansınız demektir. Zira bunlara sahip değilseniz, bunları örtbas ediyorsunuz, cahil bir insansınız demektir. O cehaletin size mutluluk getireceğini zannederseniz hayır. O size mutluluk getirmez. O biraz evvel bahsettiğim çamuru getirir size sadece. Onun için debelenirsiniz. Debelene yaşarsınız. Bir takım şeylerin size getirdiklerine mutlu olduğunu zannedersiniz. Paranın, işte gücünün size getirdikleri mutlu olduğunu zannedersiniz. Bir mutluluk oyunu oynarsınız ama ayaklar çamurun içindedir. Siz balçık çamurla geziyorsunuzdur. Nur alem zannedersiniz. İşte bu illüzyon dünyasında bir illüzyon yaşamak olsa gerek yani. Olur mu? Bal gibi olur. Milyarlarca insan bu dünyada böyle yaşıyor. Niye olmasın kardeşim? Olur. Bizim için de geçer, bak her zaman söylüyorum. Her insan kendi çamurunu görebilmeli dolayısıyla sevgili dostlar. Evet, söyleyecek daha çok şey var ama biz şimdilik burada keselim. Nasıl olsa bu düşüncelerle, bu fikirlerle örtüşen daha çok video koyacağız. Sağlıcakla kalın.